Haziran 2026. Tarihte ilk kez tek bir insanın serveti 1 trilyon doları aştı. Tek kişi, tek hesap. 1 trilyon dolar. Rakamla yazınca birin arkasında 12 tane sıfır. O kadar büyük ki saymaya ömür yetmez, harcamaya dünya yetmez. Peki bu para gerçekten ne kadar büyük? 2026'nın fiyatlarıyla bu servetle ne alınır, nereye kadar gider? Sondan başlayıp birinci sıraya doğru. 10 isim sayacağız. Önce şunu netleştirelim. Bu rakamlar bankada bekleyen nakit değil. Neredeyse tamamı bu insanların kurduğu şirketlerin hisselerinde duruyor. Borsa her sabah açıldığında bu servetler de nefes alıp veriyor. 15 Haziran 2026'da dünyanın en zengin 500 insanı tek günde 336 milyar dolar kazandı. Tarihin rekoru. Ve aynı yaz birazdan göreceğiniz ismin tek ayda 84 milyar doları buhar oldu. Servet burada kağıt üstünde. Ama o kağıt koca yalıların bedeli kadar ağır. Warren Buffett. Sayacın 10. basamağında dünyanın en sabırlı zengini var. Warren Buffett'ın serveti 148 milyara dayanıyor. Şöyle düşünün. Buffett her gün, istisnasız her gün 1 milyon dolar harcasa bu serveti bitirmesi 405 yıl sürerdi. 4 asır boyunca her sabah 1 milyon dolar. Ve yine cebinde kalan parası olurdu. Bernard Arnault. 9. sırada dünyanın parasını lükse çeviren adam var. Bernard Arnault'un imparatorluğu Louis Vuitton'dan şampanyaya uzanıyor. Serveti 148 milyar dolara yakın. Bu parayla İstanbul Boğazı'nın en görkemli, en pahalı yalılarından 1400 tanesini alabilirdi. Oysa Boğaz'ın iki yakasında topu 600 yalı var. Yani bütün Boğaz'ı 2 kez satın alır, yalılar biter, parası bitmezdi. Jensen Huang. 8. sırada bugün yapay zekaların hayatımızda yer almasına olanak sağlayan adam var. Jensen Huang'ın şirketi Nvidia, dünyadaki neredeyse her yapay zeka sisteminin içinde çalışan çipleri üretiyor. Serveti 172 milyar dolar. Bu parayla dünyanın en pahalı özel jetlerinden 2000 tanesini alıp küçük bir ülkenin her vatandaşına birer jet dağıtabilirdi. Larry Ellison. 7. isim, servetin aynı zamanda ne kadar kırılgan olduğunu en acı şekilde gösteren kişidir. Larry Ellison, yazılım devi Oracle'ın kurucusu. Haziran ayının başında birkaç gün boyunca dünyanın en zengin ikinci insanıydı. Sonra şirketinin hissesi tek ayda %35 düştü. Ve Ellison 30 gün içinde 84 milyar dolar kaybetti. O kayıp tek başına Boğaz'daki en görkemli 800 yalının bedeline eşit. Bir ayda 800 yalı sessizce yok oldu. Serveti bugün hala 192 milyar dolar. Ama o rakamın altındaki zemin gördüğünüz gibi kaygan. Mark Zuckerberg. 6. sırada 3 milyar insanın her gün baktığı ekranların sahibi var. Mark Zuckerberg'in serveti 194 milyar dolar. Elinizdeki telefondan gidelim. Bu parayla tanesi 1200 dolardan 162 milyon tane iPhone 17 Pro Max alınır. Türkiye'de etiket fiyatı 133 bin lira olan o telefondan tam 162 milyon adet alırdı. Michael Dell. 5. isim, bilgisayar devi Dell'in kurucusu Michael Dell. Serveti 235 milyar dolar. Şimdi denize açılalım. Bu parayla dünyanın en pahalı süper yatlarından 470 tanesini alabilirdi. Gezegendeki en lüks teknelerin neredeyse tamamı tek bir insanın özel filosu olurdu. Jeff Bezos. 4. sırada Amazon'un kurucusu Jeff Bezos var. Serveti 249 milyar dolar. Ama o da dokunulmaz değil. Geçen Haziran'da Amazon'un hissesi düşünce Bezos'un serveti tek ayda 28 milyar dolar eridi. Yine de kalanla Boğaz'daki 600 yalının hepsini 4 kez üst üste satın alabilirdi. Bütün Boğaz 4 kere. Google'ın 2 kurucusu. 3. ve 2. sıra aynı garajdan çıkıyor. Sergey Brin 269 milyar dolar. Larry Page 291 milyar dolar. Google'ı birlikte kurdular, servetleri hala birlikte yükseliyor. İkisinin parasını topladığınızda 560 milyar dolar eder. Bu parayla Boğaz'daki bütün yalıları 9 kez alabilir ya da dünyada 467 milyon insanın eline birer iPhone tutuşturabilirlerdi. Elon Musk. Ve bir numara. Elon Musk. Serveti 1 trilyon. 53 milyar dolar.
Bu rakamı gören ilk insan. Haziran 2026'da roket şirketi SpaceX borsaya açıldı ve Musk'ın serveti tek ayda 218 milyar dolar arttı. Çoğu insanın hayatı boyunca hayal edemeyeceği bir servet ona sadece 30 günde eklendi. Şimdi bu parayı harcamayı deneyelim. Tanesi 1200 dolardan 878 milyon iPhone alır. Dünyada yaşayan her 9 kişiden birine birer telefon verirdi. Boğaza dönelim. İki yakadaki 600 yılının tamamını alır, sonra tekrar baştan alır ve bunu 17 kez tekrarlardı. Bütün Boğaz 17 kere onun olurdu. Peki ya sadece harcamak isteseydi? Elon Musk her gün 1 milyon dolar harcasaydı, bu serveti bitirebilmek için Roma daha kurulmadan, M.Ö. 9. yüzyıldan başlaması gerekirdi. 2884 yıl boyunca her gün 1 milyon dolar. Ancak bugüne geldiğimizde parası biterdi. Ve en ağır kısmı şu: Türkiye'de 2026'da asgari ücret yılda yaklaşık 337 bin liraya tekabül ediyor. Bir işçinin Elon Musk'ın servetini kazanabilmesi için son dinozorlar dünyada dolaşırken işe başlaması ve yaklaşık 140 milyon yıl hiç durmadan çalışması gerekirdi. İşin gerçekliğine dönersek 1 trilyon doları aslında harcayamazsınız. Çünkü ortada bu parayı harcayacağınız kadar mal bulamazdınız. Dünyadaki bütün yalıları ve bütün yatları toplasanız bile bu rakama ulaşamazsınız. O yüzden bu bir harcama hesabı değil, bir sahiplik hesabıdır. Elon Musk'ın servetiyle ikinci sıradaki Larry Page'in serveti arasındaki fark 760 milyar dolar. Bu farkın kendisi gezegendeki başka herhangi bir insanın tüm servetinden daha büyük. Musk'ın yalnızca bir yılda kazandığı para, dünyanın en zengin ikinci insanının ömür boyu biriktirdiği her şeyi geçiyor. Bu 10 isim birlikte neredeyse 3 trilyon dolar tutuyor. Ve bu para bir arabanın, bir roketin, bir arama kutusunun bedeli değil. Bu para onları üreten makinenin ta kendisi. O yüzden asıl soru, bu insanlar ne satın alabilir değil. Asıl soru şu: dünyanın ne kadarı çoktan onlara ait? Başka bir finansal tarih videosunda görüşmek üzere. Kanala abone olup videomuzu beğenerek bize destek olabilirsiniz.